Evet, serimizin 6. videosundayız. 6. videomuzda zanaatkarların önemi ve onlarla beraber gelişimimiz söz konusuydu. Şimdi kalkan ve mızrağımızı yan köyümüzde yapıp merkezimize yollamıştık ve biraz daha göndereceğiz. Aynı zamanda yan köyümüzde de kalabilir, biraz sıkıntı değil. İki taraflı da asker çıkartabilecek pozisyonumuz olsun yeterli. Ama tabii şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki merkeze bir saldırımız var. Aynı şekilde Baron'un saldırdığı, bundan öncekinde saldırdığı gibi. Ve bu saldırıda asker sayımız bitti ama yan köyden çıkarsak bile gelmelerinde savaşı kaybetmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Göreceğiz. Koyun çiftliğinde kimse yok. Tamam, Şubat ayındayız. İplikler örülüyor. Kaç tane ipliğimiz var? 139 tane ipliğimiz var. Totalde evet, güzel. Yani aslında aile sayımız kadar hemen hemen herkes giyebilecek kadar var gibi. Ama henüz daha tam değil. Kasabımız sosis üretiminde devam ediyor. Burada tavuğumuz yok. Yeni ev yapmamıza gerek yok. Üçüncü seviyeye geçişimize biraz daha zamanımız var gibi. Yan köyümüzde ne kalmıştı? Köşk yapılıyordu burada. Evet, bir hızlı bir şekilde köşkümüz de yapılsın. Aynı zamanda mızrak ve kalkan üretimi eee, devam ediyor. Bence yeterli ya. Normalde hep ben arbalet kullanırdım ama savaş yayı da gayet iyi. Bir sıkıntı yok gibi. Problem olacağı kanaatinde değilim. Buradaki yer olayı, insan sayısı, evet, yani yeni yer yapmamız gerekiyor. Şu tarafa doğru yapabiliriz. Niye yapamıyoruz? Şöyle yapabiliyoruz. Küçültelim. Yok. Küçük olmuş. Ya, şu şekilde yapabiliyoruz. Tamam, yapalım. Kinlerimiz burada. Hayvan kaldı mı içeride? Yok. Şurası mı sürülmemiş bu arada? Ha, Nadas. Niye Nadas? Burayı... Allah Allah. Ben yanlış mı ayarladım daha yeni? Normalde Nadas'a kalmasına gerek yok. Evet, Nadas'a kalmasına gerek yok. Bence burayı ilk ne ekmiştik hatırlamıyorum. Ama bu sefer arpa, 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 buğday, buğday. Bir arpa daha ekelim. Nadas'a böyle kalsın. Aynen. Arpa, nadas, buğday. Arpa, nadas, buğday. Bu şekilde gitsin. Yani nadas Eylül ayında ya Ekim ayında yukarı çıkacak. Arpa aşağı inmiş olacak. Buğday yukarı. Aynen. Şimdi değil, yanlış olmuş. Ama ekimi yine yapabiliriz. Sıkıntı değil. Bir tane de hayvan atayalım. Bir kişi atayalım buraya. Bir kişi daha atayalım. Ya da bir kişi yeter ya. Yaparlar. Köşk biraz zaman alıyor sadece. Buranın yemek sorunu bayağı bir sıkıntılı olacak sanki ileride ama bakalım. Yel değirmeni kurduk. Bir yol belirlememiz gerekiyor muydu yel değirmenine? Çünkü belirleyemiyoruz. Hmm. Evet, bu da ayrı bir soru ama bir kişi de yel değirmenine atayalım bakalım.
Çalışıp çalışmadığını görürüz. Yok, çalışıyor. Bir kişi buğday tanesi. Ve ondan da bir buğday unu elde edebiliyoruz. Çok fazla demir cevherimiz var ama demir levhamız az. Niye böyle? Biraz yavaşlayabiliriz. Hatta bir kişiyi çıkartabiliriz. Buradan da artık ama gerçi maltı gönderip orada mı yapacaktık yoksa burada mı yapacaktık? Birayı mı göndereceğiz? Onu da bir karar vermemiz lazım. Hayda. Gün geçmiyor ki. Baskıncı bir grup göründü. Tamam. Sadece bence birayı da burada yapalım. Birayı gönderelim ya. Hani maltı gönderip burada yapmanın bir anlamı var mı diye düşünüyorum. Bence yok. Şuradan. Aynen. Bir kişi buraya atansın. Onun dışında... evet, buralar boş. Bizim kereste ve kalas olayımızda bir şey var değil mi? Bunlar tam olarak nereye geliyor? Bir de o bilgimiz eksik. Mesela bu baskıncı grup totalde 4 grup. Ama ilk nereye gittiklerini bilmiyoruz. Yani şöyle geliyorlar da buraya mı geliyorlar mesela, bilmiyoruz ki. Yoksa yan köye mi gidiyorlar? Bence bana merkeze geliyorlar gibi ya. Evet. Direkt geldiklerine göre buraya geliyorlar. Yakıp yıkmaya geliyorlar. Şimdiden asker çıkartalım. Şöyle yapsak. Sayıya bakacağım. 36, 29'a düşüyor. Yani kalkanla mızrak o kadar mı? Evet, o kadarmış. Mecburen bir okçu daha çıkartacağız. Yeterli ya, bu kadar. Fazla bile yani. Şu köşkü bir bitirebilsek. Şimdi bunları güzel bir sıraya sokalım. Güzel sıralar, okey. Tamam. Dörtlü grup. Bak, buranın da yiyeceği sıkıntı. O kadar üretiyoruz ama. Evet, bu sürekli durduracağı için
Bu arada köşk bitmiş herhalde çünkü maiyet çıkartabiliyoruz buradan. Hemen vergiyi açalım. %10, %15 yapalım başlangıç vergisini ve aşar vergisi koyalım. Çünkü 2K olmamız lazım şey olarak ve baronumuz hiç bize haydut kampı bırakmadı. Sağ olsun. Bak şöyle yapalım. Şunları öne çıkartalım. Tamam mı? Savunma modundayız. Hiç asker kaybetmeyelim. 0 asker kaybedelim. Aynen. Ama maiyet kaybedebiliriz. Sıkıntı değil. İlk bu mızraklılarla karşılayacağız. Okçular sıkabildiği kadar sıksın. Mesela ilk gelenleri işaretleyelim. Doğru mu işaretledik? Yok bu. Çok iyi. Yer değiştirelim. Evet, buradan bir okçu kaybettik. Ne yazık ki kaybettik. Evet. Hepsini yok ettik ama kaybımız zannedersem 2 ya da 4 tane. Şimdi dağıtalım. Ceset çukuru ve kiliseye bir kişi atayalım. Ha gerçi burada kalmış. Bir kişi yeterli. Bir tane de kiliseye atayalım. Bizden ölenler de defnedilsin. Burası tamam. Asıl önemli olan bu taraftı. Tomruk kampı devam etsin kesinlikle ve şurayı temizlesin. Şöyle yapalım, daha keskin bir temizleme. Kalasa ihtiyacımız var, evet. Burası ekilmiş bile. Çok iyi.
Postumuz kaç tane? Biz o ara hiç satış yapmadık ya. 157 tane maltımız var. Artık bira yapılabilir. Biramızı da 6 tane kalasımız oluştuktan sonra başlatacağız bira üretimini. Biraz daha hızlandırabiliriz. Buraya da çok hızlı şeyimizi seçelim. Biramızı şimdiden seçelim biz. Git geldi sıkıntı olmasın. Merkez. Bir dakika. Merkeze yaklaşık bir 100-150 biradan sonra şey yaparız. Artık bak bunlar gelmiş mesela. Bu işte betada olan bal şarabı ve elma şarabı seçenekleri gelmiş. Birayı göremiyorum ya. Kör oldum. Daha yeni görmüştüm. Üstte ha şurada. Merkezden de ne alalım? Sosis alalım. Kalas hiç kalmıyor. Şeyden kaynaklı kalmıyor ya. Yeterli üretemiyoruz demek ki. Direkt kalkanlar alıyor. Yakalayabildik mi? Yakaladık. Hemen bir durduralım. Tamamdır. Evet, burada yapacağımız, unutmamamız gereken tam Eylül ayında yine aynı şekilde mahsul döngüleri işaretlenmemiş mi? Nasıl ya? Ben işaretledim diye düşünüyorum. İşte orada bir sıkıntı mı oldu yoksa Allah Allah sanki işaretliydi gibi. Yanlış mı hatırlıyorum? Mahsul döngüsü arpa, buğday, nadas diyelim o zaman. Bakalım yani nasıl bir verimlilik olacak. Daha da düşebilir tabii. Sonrasında da miğfer üretimine başlar. Miğferi geçiririz. Okey, sıkıntı yok. Yetersiz inşaat malzemesi diyor. Kalas yok büyük bir ihtimal. Bira imalathanesi oluşmuş, tamam. Şurada yakacağı da var. Birayı da oluşturuyor. Yani bir sınırı olmasın bence. Bir gereği yok sınırın. Yapabildiği kadar yapsın. Bizim buradaki yiyecek sıkıntımız da enteresan. Tam böyle hani orayla paylaşıyoruz diye herhalde ya da satıyoruz diye mi?
Yani tam bir oturmadı. Bahçe yapmamız kesinlikle gerekiyor. Şurayı yapmıştık. Şunları bir sebze bahçesine bir dönüştürelim tekrardan. Pasiften gelsin. Enteresan. Yani böyle yiyeceğin bir 7 ay 8 aya çıkmasını beklerdim en azından ya da daha fazla. Ama çıkmadı. Yakacak olayımız bayağı iyi. Ben bence bunu bir yavaşlatalım. Onun dışında şuradakileri alabiliriz. Kilisedekini de alabiliriz. Yani tuz üretimini hız satmıyor herhalde ürünler. Ya da sosis mi satıyor? Bir bakalım ne satıyor. En fazla yine post satıyor. Sosis satmış ama şu andaki karı tüm zamanlara göre son bu yıl diyelim. Son 365 gün. Evet yine tuzdan kazancımız var. Sosisten yok. Sosisi durdurabiliriz biraz aslında. Ve yavaştan terziyi de başlatabiliriz. Hatta başlatalım terzimizi. Bir tane terzi alalım buraya. Artık elbiseyle alakalı, giyecekle alakalı bir sıkıntımız yok. Kaynak alanı mızrak diyor. Çok fazla mızrağımız var. Biraya yönelelim. Birayı alalım. Burada da aynı şekilde birayı alalım. Ve sosisin ticaretini şöyle yapalım. Mesela 100'ün altında ticaretini yapmasın. Ve ayrıca hanlarımızı artık inşa edebiliriz. Normalde ortada olması iyiydi hanların ama şu anda olmayacağı için bunların yerini güzel belirlememiz lazımdı. Şu ortada buluşma yeri yani pazarın orası falan çok uygun oluyor. Şimdi şuraya bir han koysak, şuraya bir han koysak burası kalır. Bir tane de buraya koyarız. Üçlü işte ya. Yani bu tarafı besler, bu tarafı besler. Yani komple iş olur gibi geliyor bana. Hanın büyüklüğü ne acaba? Ona bir bakalım şöyle yavaşlatıp. Şu şekilde bir büyüklüğü var. Yani aynı bir ceset çukuru kadar büyüklüğü var. Şimdi bunu köşeye değil, bunu bir ortaya doğru inşa edelim. Tam burası uygun. Burada da tam burası uygun.
Burası uygun. Tamam, şu şekilde inşalar olsun. Terzimiz hazır. Giyeceğimizi üretsin. Elinden geldiği kadar. Dağıtabildiği kadar. Yani yaklaşık işte bu nüfusu geçtikten sonra giyecek olayı tamamlanmış olacak. Sonrasında içecekler çok hızlı olup 3. seviyeye yükselteceğiz. Onun için bayağı bir kalasa ihtiyacımız var ya. Bakayım. Hem paraya ihtiyacımız var hem kalasa ihtiyacımız var, evet. Odun olayını hallederiz gibi geliyor bana. Ee, Kalas olayında 8 tane, diyelim 20 tane şey yapacak olsak 160. Evet, kalas dursun. Devam etsin kalas. Evet, mantarı unuttuk. Buradaki demir cevheri bayağı var. Yani post bayağı birikmiş. Satabiliriz artık. Bir tane şey koyup. Ticaretçi ya da bir tane daha koyarız. Burada başka bira yapan okey herhalde. Yapıyor. 17 bira. Dağıtımı aynı anda yapmak çok daha mantıklı bir süreç. Evet. Yani aslında bir mera da buraya konulabilir. Yavaştan böyle burada da ya burası ne kadar yan köy olsa bile kendi kendini sonuçta döndürmesi gerekiyor mantık olarak da. Ufaktan böyle koyunuydu, kuzusuydu, yünüydü, giyeceğiydi aslında. Bunlar bile 3. seviyeye yükseltilebilir. Hem gelir açısından rahatlatır. Ama bakalım yapacak mıyız? Bizim bir tarlaya ihtiyacımız var. Mümkünse şöyle daha geniş yapabiliyor muyuz burayı? Evet. Bence uygun. Burada meyve olayına girmeyeceğim. Çünkü meyve hem çok geç olgunlaşıyor. Şu tarlayı buradan bir çizgi atabilir miyiz? Şu arpaya. Şurası arpa değil mi? Orayı yanlışlıkla kapatmayalım. Şu anda bir şey yapacağımızdan değil de. Ben gene unutmuşum, Eylül'ün 4'ü. Şu toplama işlemlerini yapalım. Hayvanları atayalım. Bir kişi göndermemiz gerekiyor oraya. Nereden gönderelim? Bence şuradan gönderelim. Şu fazla demir cevherimiz var.
Demir levhamız da okey. Hatta şuradan da bir gönderebiliriz. Kızarhanenin seviyesini kısarız. Oduncu kulübesi yakacak olayımız yok. Bir tane kişi atayalım. Gelişmişten onun durumu neydi? Şöyle bir bakalım. Şimdilik şuradan ufak tefek yapsın. Biraz sürecektir o. Onun dışında buraya kimseyi atamamışız ama kimse yok zaten atayabileceğimiz. Ticaret merkezinden kaldırdık. Oraya koyduk. Köşk. Zanaatkar yaptıkça zaten şeyde azalıyor ya, o kötü işte. Şunları azaltalım. Büyük tahıl ambarı şöyle bir azaltalım. Maltane'de 2 kişi var. Bir kişiye insin. Hatta bitti mi Maltane'nin işi, bir bakalım. Ya bitmemiş mi? Bitmiş. Çıkartalım. Ortak fırında kimse yok zaten. Sadece bir yakacak olayını 2'ye şöyle standart yapalım. Yel değirmeni çıkart. Buraya atadık zaten. Devam edelim. Totalde 6 kişi var. Maksimum 120 olsun. Allah Allah. Şöyle baktığımızda boş evlerimiz mevcut. Bir hanedan kurulmuş. Giyecekler dağıtılıyor. 68 tane biramız var. Ee, Yeterli kalasımız var ama yeterli odunumuz yok. Kalası bırakıp oduna yükleniriz. Ha, bu hanları büyütelim. Bence bu tamam ya, bunun işi. Güzel güzel, her şey tam böyle tıkırında gidiyor. Hayvanlarımız gayet iyi fazlalaşıyor. Hani belli bir sayının üzerinde de kesim yaptırabiliriz aslında şeye, kasaba, ama gerek yok şu anda herhalde. Ya bayağı bir fazlalaşırsa yaptırabiliriz. Gerçi koyunlar ölüyor mu anlamıyorum. Mesela 50 koyun var. Ya buna da dikkat etmek lazım. Acaba belirli bir sayıda koyunu belirli bir zaman sonra ölüyor mu? Hani onun için kesmek mi daha mantıklı, bilemedim. Sanki ölüyorlar gibi. Değişik. Evet, toplanmış olması lazım çünkü Ekim ayına girdik ve evet, toplandı sanırım. Şey, ekim işlemleri yapılacak. Bu malt olayına bir giriş yapalım yine.
Yakacak 2 ay diyor. Oduncuyu nereye alalım? Şuraya alalım mı? Şurayı komple alalım. Ya orası ya burası. Fark etmez gerçi. Şuraya aldım. Burada sadece tomruk kampı olsun. O halletsin burayı. Ama buranın bir ağaç sıkıntısı var. Buna dikkat etmek lazım. Bayağı azaldı. Sanırım buraya bir de ekim yapacak birini yönlendirmek bence iyi olur. Anka yakacak tükeniyor, evet. Küçük bir yer. Ekimi nereye yapsak acaba? Fidan. 2 kişi görevlendiririz başına. Kışları yapamayacaklar. Zaten kış geliyor. Bir dahaki sene için. Ormancı kulübesi. Ya burası uygun gibi bence. Şöyle şurayı eksin. En azından fidanlar dikilsin. Şu durum hiç iç açıcı görünmüyor yani. Evet, bunları da çekelim. Evet, giyecekler artıyor. Bu yanı güzel. Artık yavaştan bira dağıtımı başlayabilirim. 17 keresi de var. Yok, daha başlatmayalım. Şu tomruk kampının bir yerini değiştirelim. Daha yakından alalım. Şurası okey. Bu koyunları kırpma işi. Hani bunun bir sayısını tutabilsem, mesela şu anda 55 ya koyun. Azalıyor, ölüyorlar herhalde. Yani onun da bir şeyi var mı? Kaydı var mı bunun? Yoktur büyük bir ihtimal. Kaynaklar. Koyun şeyini tutabilecek yok. Artık 90 biramız oldu. Herkesin giyeceği var mı? Yok. Ama hala herkesin giyeceği olmadığı için bir tık bekleyeceğiz. Onunla uğraşamayız. Herkes giyeceğini bir giysin. Hiç kimsenin de yok. Bu giyecekler nereye gitti?
Allah Allah. Bir tane daha mı terzi yapsak ki garantiye almak için? Yani gereksiz fazla zanaatkar olacak. Neyse terziyi yapalım ya. Tomruk kampını taşımıştık. Oraya bir... Orayı şöyle bir işaretleyelim yukarıdan. Tamamdır. Kalasa ihtiyacımız yoktu. Tamam. Şu büyüklükte ev yaptığımızda nasıl oluyor bir bakalım bir. Küçük oluyor. Ama sıkıntı değil. Şuradan geçiririz. Şöyle yaparız. Okey. Evet, giyecekler daha hızlı yapılacak. Dağıtımı da daha hızlı. Şuraya bir bakalım. Burada durum ne? Burada yakacak yok. Eyvah. İnşaat işi tamam. Burayı unutmuşuz. Ne? Öküz mü eksik burada? Niye eksik? Eyvah. Evet. Şimdi bu iyi bir şey değil. Bunu hızlı bir şekilde çözmek için bakalım neler olacak. Bayağı es geçtik buraya aylarca ve kış geldi. Burası bir tık sıkıntıya uğrayacak gibi ama dur bakalım. Şuraya ben kömürü de koyayım da hızlı bir şekilde dağılım olması dileğiyle yani. Evet, Oduncu Kulübesi ile alakalı bir çalışma yok. Arkadaşlar ilk önce Oduncu Kulübesi. Orası değil. Bizim niye öküzümüz? Öküz 4'e 2 kereste ve şey çok fazla. Şöyle yapalım. Buradan hayvanı alalım. Şunu da bir kapatalım. İnşaatla ilgilensinler. Çok fazla kerestemiz vesairemiz var. Tamamdır. İşler durur. Yani eğer kerestemiz olmazsa işler durur. Şimdi çok hızlı bir şekilde seriden buna bir şey atayamıyoruz ama gelişmişten şey yapabiliriz. Şuraya atarız. Evet, bir üşüme ve donma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız bence. Bir uyarı gelecek. Bakalım. Bu kafalığın sınırını 120 yaptık. Tamam. Bence kalkan ve mızrak diğer tarafa yeterli gitmiştir diye düşünüyorum ya. Buraya 24 büyük kalkan. Hala bir eksik var. Tamam. Burada bir savaş yayı eksikliğimiz var aslında. Çıkartmak istediğimde kaç tane çıkartabiliyorum?
Bu şeye mi bağlı? Bakayım. Yo, aslında iyi. Tamam, sayıya bağlıymış. Güzel güzel. Sayımız az olmasına mütakiben bu şekilde çıkartabiliyoruz. Çok iyi. Şuraya bir 3 tane atayalım hızlı bir şekilde. Buranın yiyecek durumunu hallettik mi peki? Halletmişiz. Artık içecek durumuna gelebiliriz. Dağıtalım içecekleri arkadaşlara. 20 fazla mı oldu ya stok? Dur, 15 yapalım onu. Diğeri de burada. Şu anda bombardıman başlayacak. 32 kereste, niye 32 kereste? Niye bu kadar az? Çünkü şu anda yaparken ben sıkıntı yaşayacağım. Bir hastalık falan mı var? Halka bakalım. Dua ediyor, bekliyor, dua ediyor. Niye? Ne oldu ki? Bir peder atayalım oraya. Taşıma yapıyor, bekliyor. Yakacak erzakları oluyor. Çalışmıyorlar şu anda. 32 kereste. Ha, dolu, kereste deposu dolu, tamam. Şimdi upgrade'ler geldi mi? Gelmiş olması lazım diye düşünüyorum. Gereksinimler karşılanmıyor. Sebzeler. Sebzeler, tahıllar derken bu var mıydı benim şeyimde? Tahıllar. Hmm. Evet, sıkıntımız buradan kaynaklanacak. Ee, Ocak, Şubat, Mart, o bir sene daha girer araya. Tahılı halletmemiz anca gene ana şehirden bir getiri olabilir ama burada çok az ki. 36 buğday tanesi. Üçüncü seviyede anca ekmek yapılabiliyor. Ee, Yani ekmek fırınını daha fazla iyi kullanabiliriz. Bunu nasıl es geçtim ben ya? Bu tahıllar bir ara dolu muydu diyeceğim. Tahılı sadece ekmekle halledebiliriz. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Değil mi? Orayı nasıl es geçtim ben ya? O zaman içecekten vazgeçtik. Ayrıldık içeceklerden. Ayrıl 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 ayrıl. İçecek önemli çünkü bunu kaç tane? 60 biramız var. Tamam. Yemek olayımız 4 ay. Buranın 3 ay. Yakacağı da 3 ay. Tamam ya. Yeni bir çiftlik evi yapsak artık nüfusumuz yeter mi buna? Evet. O zaman biraz daha fazlalaştırmamız gerekiyor. Gernik olayı orada çok iyi değilmiş. Arpa olayı okey. Yani buğday. Buğday önemli. O zaman buradan mı devam edeceğiz? Ama işte arpayı da aynı zamanda hem arpa hem buğday arasında gidip gelmek daha iyi.
Ha, bu burasıydı. Mantara zarar vermememiz lazım. Ne kadar yakından geçtiğimizi bilmiyorum ama onu nasıl görürüm? Hı. Oo, burası mantar. Buraya giremiyoruz. Çizgimiz şurası. Başka var mı? Yok. Ha, gördük. Bu mantar. Hı. Bu gernikti. Arpa, gernik. Biraz buğdaya yöneleceğiz o zaman. Bu kadarı yeterlidir bence ya. Şuraya bir şey yapmamış mıyız? Yok mu orada gernik? Ha, düşük seviye diye. Şurayı boş bırakmışım. Sıkıntı yok. Bence bu kadar da zaten baya baya iyi. Üretim için yeterli. Şimdi bunları bir işaretleyelim. Şu taraf gernikte, yani buğdayda daha iyiydi. Mahsul döngüsünde buğday çavdar yapamam herhalde, büyük bir ihtimal. İyi olmaz yani. Ben yine buğday arpa gideceğim. Buğday arpa nadas. Buğday arpa nadas. Buğday arpa nadas. Bu şekilde. Bayağı bir buğday dönelim burada. İlk başta en azından Eylül ayında toplayabilelim. Sonra zaten yaptığı... Bakalım yetişebilecek miyiz? Hayvan da almamız lazım. Buğday. Arpa nadas. Buğday. Arpa nadas. Çiftlik evini büyütelim. Bir hayvan satın alalım. Hatta şunu da büyütelim. Şöyle büyüsünler. Şuradan hayvanı satın alalım. Buraya en yüksek büyüdü. Bence tamamız ya. Şey olayı iyi. Yani kömür olayı, yakacak odunu. Hatta şurayı 2 atayalım. Onun dışında bira ve sosis alışverişi devam ediyor mu? Biramız var mı? Var. Tamam. Maltımız var ama arpamız yok. ...33 buğday tanesi, 20 buğday unu... Ekmek alışverişi de yapabiliriz de... ...30 tane, 50 tane az ya. Ya Eylül ayında, artık Ekim ayında ya da Ekim-Kasım gibi de... ...planımız hep böyle geleceğe dönen, yıllar geçiyor aradan, kaç yıl geçti? 6. yıldayız. Kraliyet vergisi bağlanacak. Yani burada da ekmek olayına girip tahıllar olayını halledip 3. seviyelere yükselteceğiz. Planımız bu. Bir öküz daha ne zaman alabilirim?
10 gün içinde diyor. Burada bir sıkıntı var mı? Ha, Tomruk kampı dolu diyor. Tamam. Şimdi zaten yükseltemediğim Anka ele geçiriliyor. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tam da yayının sonuna doğru 1 saate geldiğimizde var olan şey artık bir dahaki serimizde o halde bu gelen ya Baron hiç durmayacak zaten. Baron bizim canımızı bayağı sıkıyor. Büyük bir ihtimal sıkacak da. Ve biz 2.8K'yız. En azından burayı ele geçirip dediğim gibi taştan faydalanıp ama çok zaman geçecek. Yani yeme içme problemi orada olmaz da. Böyle bir yerden başladığınızda işte sıkıntınız bu oluyor. O zaman öyle yapalım. Buna cevaben nereden geleceğini bilmiyorum ama büyük bir ihtimal şu taraflardan ya da arkamızdan bir yerden gelecek ele geçirmeye. Bir dahaki yayında Baron'a cevap vereceğiz. Bu yine bir savunma yapacağız. Bakalım nasıl bir savunma olacak. Maiyet basacağız. Kiralık askeri var mı acaba şu an? Yine aynı. Bütün kiralık askerleri toplamış. Bir tane paralı asker var. Yine 2 tane okçu alabileceğiz. Hatta şimdiden alalım. Ben unuturum belki. Hatta buna cevap da verelim. Evet. Bir dahaki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.